En son kaydı Tiflis'e gelirken yolda bırakmıştık. Hostele geldim, yerleştim. Bir hostel şoku yaşadım. Pek umduğum gibi değildi. Çok kötü değil, çok iyi de değil. Ortasında bir şey işte. Sabahtan beri kahvaltı yapmadım. Kahvaltı şu an bu. Saat kaç? Saat 6'ya geliyor burada. Nereye geldik? Güzel bir yere geldim. Orayı göstermek istedim sizlere. Akşamın olmasını, havanın serinlemesini bekledim açıkçası. 38 derece burası. Şöyle arkamda gördüğünüz bu denizvari bir yer. Tiflis Denizi diye geçiyor burası. Tiflislilerin, Gürcülerin gelip yüzdüğü, serinlediği yer. Ben aslında buraya değil, başka hemen buraya yakın bir yer var. Oraya geleceğim. O da hemen şuradan, bilmiyorum, belki görürsünüz ama gidince daha net göreceksiniz. Gürcistan'ın Stonehenge diyorlar. Stonehenge'i diyorlar. Yani Chronicles of Georgia. Kayalardan oluşmuş. Neyse, gidince daha detaylı anlatırım. Şöyle arkamda gaz var. Gazları böyle bakın tankerlerle satıyorlar. Benzinliklerden hariç yerlerde böyle yol kenarlarında LPG diye. Şu an buradaki LPG'nin fiyatı 1 lari 10 sent diyeyim artık. Yani ne yapıyor aşağı yukarı? 15 oradan 18-19 lira falan yapıyor. Benim daha var gerçi ama doldurasım geldi çünkü bayağı uygun burası. Maksimum 1.60'ı gördüm LPG'yi burada. O da 20 liraya falan galiba. 20-21 liraya tekabül ediyor. LPG var, yani korkmanıza gerek yok ama benzinliklerin içinde değil çoğunlukla. Yol kenarlarında böyle tankerlerin içinde satıyorlar. Haberiniz olsun. Tankerlerin içinde derken tankerde direkt gazı takıyorlar. Aynı benzinliklerdeki gibi. O şekilde basıyorlar gazı içeriye. Şimdi ben burada birazcık bunu yiyeyim. Bir bisküvi atıştırayım. Ondan sonra gideceğimiz yere gidiyorum. Yüzecek yer var mı diye baktım da direkt şortumu da giymedim. Gerçi arabada giyeriz. Bakalım. Gelişine devam edeceğiz yine. Hava da serinledi. Şansıma güzel. Evet, geldik sayılır. Zaten çok yakın. Burası Chronicles of Georgia. Georgia'nın günlükleri, Gürcistan'ın günlükleri. Şimdi kısaca bahsedelim. Burada 16 tane büyük sütun var. Yukarıda gördükleriniz. Bu sütunlarda üst taraflarda Gürcistan'ın kralları, kraliçeleri, alt taraflarda ise Hristiyanlığa geçişleri, yani milattan sonra 337 senesinde itibaren Hristiyanlığa geçişleri anlatılıyor. Kim tarafından yapılmış? Gürcistan'ın ünlü mimarı Surabhi Sarateli tarafından yapılmış. 1985'te başlanılmış yapılmasına ve sonrasında yıllar süren bir yapım aşamasından sonra şöyle güzel bir manzara ortaya çıkmış, görkemli ve şöyle güzel bir manzaraya da sahip. Özellikle gün batımında gelinmesini ben tavsiye ederim. Bu benim ikinci gelişim. Daha önce geldik ama dediğim gibi kayıtlar yok ortada. Çok dandik bir şeyle çektim, o yüzden tekrar gelmek istedim. Çok uzak değil merkeze. Şöyle toplu taşımayı zor bulursunuz. O yüzden araç varsa ya da Bolt uygulaması burada kullanılıyor. Bolt'la gelebilirsiniz. Bayağı görkemli ya. 30-35 metre yüksekliğinden bahsediyoruz. Çok güzel fotoğraflar çıkıyor burada. Şimdi bir içeriye girelim. Ayrıca desenlerde bakın, mesela şurada Hristiyanlıkla ilgili motifler. Alt taraflarda işte krallar, kraliçeler. Evet, güzel yapıyı arkamızda aldık. Önümüze de güzel manzarayı. Gidesim de yok hemen ya. Şuranın manzarasının tadını çıkarmak istiyorum. Güneş parladığı için ekran kararıyor, farkındayım. Gösterebildiğim kadarıyla göstermek istiyorum. Mükemmel fotoğraflar çıkıyor burada ya. Bir diğer günden selamlar. Şimdi Rusya sınırına doğru gidiyorum. Vladikavkaz yoluna. Yollar böyle dar gene. Bu taraflar zaten bir tane dediğim gibi otobanı var. O da Tiflis'e giderken. Yol kenarında şöyle hediye dükkanları olan yerler var. Buraları bir gezeyim istedim. Bakalım ne var ne yok, siz de görürsünüz. Ya genelde aynı şeyler işte bizim ülkede olan. Ama farklı olan şöyle koyundan yapılma şeyler var. Ne derler? Kepler var. Porselenler, morselenler.
Ama size başka bir şey göstermek istiyorum. Şuranın bir manzarası var. Baraja bakıyor. Efsane güzel bir manzaraya sahip. Mükemmel bir manzarası var. Bu bir baraj, doğal sulardan oluşmuş. Su rezervi Gürcistan'ın. Şöyle örtüler var. Başka takılar makılar. Bilmiyorum, göze çarpan bir şey olursa hediye alırız. Kafkasların tabi olmazsa olmazı silah, bıçak. Kıyafetler var yöresel. Şunlar işte. Traditional, Mr. This handmade Kashmiri. Bunlar da el yapımıymış. This is Kashmir, handmade. Yes. All Georgian kutaisi. This is also This traditional papahi. papahi. Yes. How much is this? This 5045 okay. 5 sene. Yes, 45 okay. 5 lari okay discount. Yes, 45 traditional lari. hat. Come, Mr. This traditional hat. Aa, This traditional what hat. about this one? This 25 lari. 25. Yes. Yes, color. Different color, different 25. design. Yes, Cap Georgian. Ah, Yes. okay. These are good. Yes. 1 minute, Mr. Is it leather? Is it leather? Leather. Yeah. Avishario. Oh, this handmade, Mr. Handmade, Yes, this handmade. Bu da el. Miro, yes, Mr. Miro. Mirror. Mirror. Mirror where? Deneyelim bakalım bir. It's a big mirror, yes, Mr. Okay. Şöyle aynada göstereyim. 25. It's a really good. Can I try this one? Yes. You can control the side with it. I think this is small. So the last price is 25. Yes, it's last one. This good. Yeah. Okay, let me think. Oops. Okay, this. No, I will think. Okay, Oh, we 20. pick it. 20, okay, last price, 5 lari, 20, okay. This good, Mr. Okay, 20. Yes. good, 20, okay. All bazaar, 30 lari, Mr. Okay, I will 20. take money from the car. Okay, 20 lari yaptı en son. Arabadan parayı alıp ben de alayım onu bari. 20 lari ne yapıyor? 20 lari 300 lira yapıyor aşağı yukarı. İyi mi ya? İyi mi kötü mü bilemedim. Siz söyleyin. Şimdi başka yerde sordum hemen arka tarafta. 40 lari dedi. 5 lari de indirim yaparım dedi. 35 lari ben onu alayım. Abladan 20 lariye. Bir şey değil ya 20 lari. Gayet iyi bence. Nerede abla? Abla burada. Şunlar da güzelmiş aslında. Ama bana yakışır mı? Güzel ya. Güzel şeyler var. Şapkamı da aldım. Handmade. 20 lira 300 lira. Şöyle fotoğraf yerleri var. 5 liralık. Bence yeterli. Bu kadar. 20 lirayı bayıldık bugün. Çok pintiyim ya. Bayağı bir pintilik var. Şimdi bu güzel yoldan yavaş yavaş devam edelim. Daha hinkali yemedim. Onu yemek istiyorum. Şunlar da geleneksel şapkalarıymış. Adını unuttum. Kadın söyledi, artık videoda var. Biraz geri sarıp bakabilirsiniz. Ha, şu da çok güzelmiş ya. Şu da güzelmiş. Şimdi yavaş yavaş Gergeti'ye devam edelim. Bakın şunlar da güzel. 35 lira dedi bunlara. Şurada da var bir şeyler, çoraplar, moraplar. Ama ne alsam ki bilemedim yani. Neyse. Başka yerlere de bakarız daha. Şunlar var. El yapımıymış. Bir de şu tarafa bakayım. Ha, buraya baktık galiba zaten. Neyse. Bence yeterli. Arabaya gidelim. Yol kenarında bulunan Ananuri Kilisesi'ne geldik. Zinvali Gölü'nün hemen yanında, Zinvali Nehri'nin hemen yanında 13. yüzyılda inşa edilmiş bir kale. İçerisinde de bir tane kilise var. Kilisenin ismi de Meryem Ana Kilisesi.
13. yüzyılda yapılıyor ama 17. yüzyılda da genişletiliyor tekrardan. Aragbi hanedanlığı tarafından inşa ediliyor ama fakat içeri giremeyeceğiz galiba. Short diyor. Gerçi shortlu insanlar var, sadece ben değilim. Şöyle bir kilise mevcut ama içeri gezemiyorsunuz, kilisenin kapalı. Şuradan size manzaraya göstereyim. Zimbali Nehri'nin manzarası. O gördüğünüz nehrin kıyısında insanlar yüzebiliyorlar. Serbest bir şekilde. Sıkıntı yok, yasak değil. Aslında kalede pek de görecek bir şey yok. Belki bir iki fotoğraflık bir yer. Yani koruma amaçlı inşa edilmiş küçük bir kale. Bizdekiler çok daha büyükleri var değil mi? Kalenin üstünde bir otopark var. Orası laps diye giriyorsunuz ama sonra ücretli. Şimdi çıkarken ödeyeceğiz, bakalım ne kadar. Ondan sonra şöyle aşağı doğru gidiyoruz. Kaleden. Böyle de geldiğinizde nehrin kıyısına gelebiliyorsunuz. Ben de bir görmek istedim. İlk 2 sene önce geldiğimde görmemiştim. Bu sefer bir göreyim istedim. Aşağıdan bir de bakalım manzarasına. Burayı da bayağı sahil gibi düzenlemişler. Bir kişi paragliding için 500 lari istiyorlar. Hesabını siz yapın. 1 lari 15 TL. Kilisenin manzarası da buradan böyle güzel bir manzaraya sahip. Sahildense buradan daha iyiymiş manzarası kalenin. Beğendim, buradan daha güzel görünüyor. Asyalılar her yerde ya. Rus sınırı buraya aşağı yukarı bir 70 kilometre falan ama ben 5 kilometredir bu tır kuyruklarını görüyorum. Hala daha devam ediyor. Acaba nereye kadar devam ediyor? O yüzden biz de böyle normalde bir gidiş bir geliş yolu ortadan bölmüş şekilde gidiyoruz. Bu taraf normalde geliş ama gelen yok Allah'tan. Böyle kaptırdık gidiyoruz. Sıralandık. Bakın ucu bucağı görünmüyor. Böyle geçmeye çalışıyor. Bunlar çok, ya var ya, Gürcü şoförler gerçekten çok sabırsız, iğrenç sürüyorlar ya. İğrenç. Hele Ruslar. Ruslar onlardan 1000 kat daha berbat. Valla Türklere kurban olun yani, öyle söyleyeyim. 2 sene önce tam geldiğimde gene aynı buralar böyle yapılıyordu. Dandikti. Yavaş yavaş gidiliyordu. Gene aynı şey geçerli. Hala yapılıyor. Buradan sonrası zaten yol çok kötü, göreceksiniz. Göstermeye çalışacağım sizlere. Bakın hep şöyle kuyruk şeklinde ilerliyor yavaş yavaş. Hadi hayırlısı. Hem de yokuş yani. Bayağı bir yokuş çıkacağız şimdi. Az önce arabaya çarpıyorduk az daha şu inekler yüzünden. Yani burası bakın köprünün ortası. Bildiğiniz sıradan bir köprü. Şu ineklere bakın. Sonunda buldum. Ya buralarda su mutlaka olur, şu ineklerin olduğu köprüye geçince. Hemen burada buz gibi, içerisinde 10 saniye ayağınızı tutamayacağınız bir doğal su buldum. Gelen geçen dolduruyor böyle. Mis gibi soğuk sular. Harika. Şimdi şu kuyruktan devam edeceğiz yukarıya doğru. Türkçe'de bir deyim var, götün götün gitmek diye. Aha da öyle gidiyoruz. Öndeki tırlardan dolayı. Birazcık arabayı dinlendirelim istedim. Tepelere geldik. Bayağı bir tırman. Bir şeyler yemek istiyorum. Burada helal barbekü var. Buralarda Araplar çok uğrak yer, Araplar için burası. Bakalım burada güzel bir şey bulursak yiyeceğiz inşallah. Şu karşıda görüyorum ama barbekü nerede? Hani barbekü? There is no barbecue here. Belki şu atların olduğu yerdedir. Bir o tarafa çıkalım. Ha, şurada var. Bir şiş 30 lari. Şöyle bir şiş var. Kuzu ne kadar yapıyor? 450 lira yapıyor bir şiş. Yani bence pahalı. Bir de şuradaki restorana gideceğim. Şurada bir restoran daha var. Oraya da bir bakalım. 30 çok be. Çünkü burada yani et ucuz. Biliyorum et ucuz olduğunu.
Gürcistan'da. En kötü ne yaparım? Gideceğim yerde Kazbegin'de kendim alırım marketten. O güzel manzarada Gergeti Kilisesi'nin olduğu yerde 2000 metre yükseklikte açarım tavamı, ocağımı, orada mis gibi yaparım pirzolamı. Şimdi şurada bir bakalım, burada Hinkali de var. Hinkali'yi bilmiyorum, biliyor musunuz? Gürcistan'ın mantısı şöyle el kadar. Çok güzel oluyor, ben seviyorum. Varsa ondan yeriz uygun fiyata. Yoksa yolumuza devam ederiz bu taraftan. Burada da atlara bindiriyorlar sanırım. Vardı yol üzerinde de. Burada da var. Araplar bakın böyle her yerde araçları kiralıyor, geziyor. Karadeniz burası. Adamlar serin yerlere akmışlar. Burada Hinkali var görünüyor resimde. Gidip bir bakalım fiyatına. Bu da meşhur özgürlük anıtı diye biliyorum. Çok güzel manzarası var buranın. Bakın. Dağların üzerinde hala karlar duruyor. Biz de bu yoldan böyle bu tarafa devam edeceğiz. Araplar buranın piyasasını uçurmuş. En düşük yemek 35 lira içeride. Yani 500 lira falan. Gürcistan'a göre pahalı bence. Ben bir şu etrafı çekeyim. Buradan biz yavaş yavaş devam edelim. No thank you. Hoppa. Şu manzaraya bakın ya. Burası yazın da böyle, kışın düşünemiyorum. İnsanlar geliyor yol üzerinde burada. Şurada fotoğraf çekiniyor. Bir olayı yok ama şu taraf daha iyi. Ben daha önce şurada durmuştum. Oradan yemek yemiştim. Oradan aşağısı çok güzeldi. Vay, daha önce bunu hatırlamıyorum ya. Burada traverten gibi bir şey oluşmuş. Pamukkale'dekiler gibi. Bunu detaylı dönüşte bir daha çekmek istiyorum. Hatta üzerinde fotoğraf çekilmek istiyorum. Arabayı çok bence dandik bir yere koydum. Ne güzel meyveler var bakın burada. Her çeşit meyve var. O keplerden burada da var. Size göstermiş olayım, Kazbegi yoluna giderken hemen burada bir traverten olduğunu. Ben de dönüşte çekilirim artık fotoğrafı. Şimdi burası kalabalık. Ve acıktım da açıkçası. Şimdi oraya kadar çıkıp fotoğraf için uğraşasım yok. Bu tarafa gelmek isterseniz eğer buranın yollarına çok dikkat edin. Hele motorcular. Acayip kötü yolları var. Bir anda çukurlar geliyor. Bir anda yol yükseliyor, alçalıyor falan. Yani 2 yıl önce geldiğim dediğim gibi 2 yıldır demek ki değişen bir şey olmamış. Aynı. Çok kötü yolları var. Hala bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama aynı yani. Hiçbir şey değişmemiş. Bakın şuraya bak. Şurası mesela. Yani gece o yüzden bu yollarda asla seyahat etmek bence çok tehlikeli. En güzeli gündüz gündüz. Gündüz gözüyle gitmek. Hop hop hop. Yani bir anda çukur geldi bakın mesela az önce. Daha önce geldiğimde burada kablo teleferik yapmışlar. İngilizcesini söyleyecektim az daha. Teleferik böyle bakın ta dağın zirvesine kadar gidiyor herhalde. Bu yeni olmuş. Neyse ben onu değil başka bir şey göstermek istiyorum size. Şurada güzel bir buzul vardı. Temmuz ayında gelmiştim. Şu an Ağustos. Ağustos'un 5'i sanırım. Şöyle güzel bir şelale var burada. İnsanlar yukarıda yüzüyorlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz kameradan. Şurada küçük küçük var. Bayağı bildiğiniz burada kocaman bir buzul vardı. Üzerinde insanlar yürüyordu yani. Şurada devasa bir buzul vardı ama hiçbir şey kalmamış. Biraz geç geldik sanırım ondan. Harbi ya hiçbir şey kalmamış. Kocaman bir buz vardı burada.
Çok güzel ya. Hala yeşillik. O yukarıya nasıl çıkmışlar ya? Selam veriyorlar. Mükemmel yeşillik. Evet. Rusya sınırına da bir şey kalmadı zaten. Tır kuyruğuna bakın. Yaklaşık 3 kilometredir bu şekilde devam ediyor. Karşı dağın güzelliği peki bir de. Karlar üstünde olduğu gibi duruyor ya. Şimdi gideceğimiz yerde de büyük ihtimal karlı olacak. Yarın yürüyüş yaparsam o tarafa doğru, karların içine doğru yürüyeceğiz. Bakın her yerde inekler, köprünün üstünde, her köprüde var hemen hemen. Aha da böyle mekan belirlemişler buraları. Servisleri o kadar yavaş ki yani mekana giriyorsunuz sanki borç istemeye gelmişsiniz gibi bakıyorlar suratınıza. Sipariş veriyorsun böyle sanki bir şeyler söyleniyor gibi, böyle garip garip tipler ya. Bilmiyorum hepsi aynı mı ama kusura bakmayın yani. Şimdi başka bir yere geçtim, kalktım mekandan. Başka kendi Gürcü vatandaşlarına servis götürüyor. Bir tane Asyalı çocuk geldi. Asyalı çocuğa diyor ki self servis. İşte self servis değil yani, getiriyorsun herkesin ayağına. Böyle saçma sapan işte bir şey var, anlamadım. Şimdi Hinkali'nin olduğu bir yer arıyorum. Nerede var acaba? Geçen sene şuradaymıştım ama kapalı gibi orası ya. Bir gideyim bakayım. Olmadı marketten alacağım. Donuk olanlarını kendim yapacağım. Gergeti Kilisesi'ne geliyoruz tekrar. Şurada bakın tepede. Şu aşağıda matruşkalar var. Eğer araçsız gelirseniz bunlar da çıkarıyor sizi dağın tepesine kadar. İneklerimiz her yerde olduğu, normal olduğu üzere buralarda. Yarın veya yarından sonra bilmiyorum ama şu gördüğünüz karlı dağa tırmanacağız. Kazbek Dağı, Kazbegi Dağı. Efsanelere de konu olmuş bir dağ. Daha sonra bahsederiz çıkarken. Malzememi aldım bol bol. Hinkali'yi yiyemedim orada restoranda. Ben de donuk halini aldım. Şimdi dağın başına gidince orada ben onu pişiririm. Şeyde böyle aynı zaten mantığında. O şekilde pişireceğiz. Çok güzel ya. Bayılıyorum ben buraya. Harika. Yolu bile güzel ya. Yolu biraz dik ama çıkılmaz değil, çıkılır. Yavaş yavaş tintin çıkabilirsiniz bence. Of. Fena virajlar var ama. Şöyle virajlardan çıka çıka dağın zirvesine ulaşacağız. Bakın. Hararet çıkmasın da gerisi önemli değil. Evet, mekanıma geldim. Tam şu köşede burada çadırımı kurmuştum. Yine karavan vardı. Gene orada da var bir tane daha. Yine akşama doğru insanlar gidince buraya yanaştıracağım arabamı. Burada kamp yaparım ben. Şimdi size etrafı göstereyim. Bir güzelliği de bunlar işte böyle her yerde. Gece dolaşıyorlar, gece, gündüz. Sahipli tabii ki. Geliyor sahipleri, bunları alıyorlar. İnsanlara tur yaptırıyorlar. Sonra bırakıyorlar tekrar buraya. Bunlar da burada takılıyorlar. Bunlar serbest. Bu sefer daha fazla kamp yapan var burada. Şu karşı taraf komple kampçı. Acaba diyorum o tarafa mı gitsem yoksa burada mı? Burasının manzarası çok iyi ya. Bir şu tarafa da gezeyim de bakayım, ona göre. Belki o tarafa geçeriz. Hiç bilmiyorum şu an ne yapacağımı. Ama buranın manzarası dediğim gibi. Şöyle bakarsanız tam karavanın olduğu yerden Trinity Church'ün karşısında. Sadece işte sabah erkenden şu yürüyüş yapanlar geliyor. O yüzden birazcık onların sesine uyanıyor. Zaten güneş vurduğu an ben uyanıyorum erkenden. Benim için sıkıntı değil erken uyanmak. Gerçi bu tarafın bir güzelliği de gölgesi bol ya. Tamam gündüz serin. Şu an bile serin gerçi de. Bilmiyorum, gölgeye ihtiyaç var mı? Ya bir sürü kalabalığın içine de gitmek istemiyorum şimdi.
Ben arabanın yanına bu tarafa gene kurayım diye düşünüyorum. O zaman motosikletleydim. Çadırı öylece bıraktım. Dağa tırmanmaya gittim. Bir şey olmamıştı. Vay çok güzel ya. Mis gibi yer. Şurada su da var bu arada. Şöyle göstereyim. Şurada su da var. Oradan doğal su doldurabilirsiniz. Hala akıyor mu bilmiyorum ama akıyordur büyük ihtimal. Buz gibi suları var buranın. Şu çiçeklere bakın ya, mis gibi. Hemen gelir gelmez çadırımı kurdum. O tepeye kurdum. Daha sonra göstereceğim detaylı şekilde. Şunu göstermek istiyorum. Aldığım hinkalileri yaptım. Bence çok güzel olmuş. Kaç paraya aldım ben bunları ya? 8 liraya falan aldım. Bunun dibi kaldı. Ama aynısı. Yani orada 20 küsür liraydı. Gerek yok abi, 10 tanesini yiyorum şu an. Enfes. Ve şu manzaraya karşı.